Merhabalar sevgili arkadaşlarım, hoş geldiniz. Büyük bir boşluğun sonuna doğru geliyoruz. Yaklaşık 2 aydır devam eden Venüs Retrosu 5 Eylül Salı günü sona eriyor. Önce bu konudan ve burçları hangi alanda önünü açacak, rahatlatacak onlardan konuşacağız bu yayında. Güzel bir haftadayız. Aynı zamanda Salı günü daha da güzel. Bu akşamdan itibaren Salı'ya geçişte Ay Jüpiter'le kavuşacak 15 derece. Boğa burcunda ve Merkür ve Güneş'e de üçgen yapacak. Tabi hepsi bu değil. Bir de Venüs retrosu bittiğine göre tekrar edeceğim, tekrar düşüyorum ama 15 gün gölge yönü de devam edecek ama biz yine de bunun bizim açımızdan hangi alanda rahatlattığını bir şekilde hissedeceğiz. Mutlaka bazı işaretler gelecektir. Evet, güzel, bereketli, koruma altında hayatımızda tıkanmış konuları açabilecek. Özellikle iş hayatında, ilişkiler, para, kozmetik, düzen, kadınlar, evlilikler, aşk hayatı hepsiyle ilgili de güzel bir akış olacak bu hafta. Yani harika bir enerji var. Üstelik toprak elementinde olduğu için de ayın fazı da küçüldüğüne göre bizim hayatımızda bize yük olmuş zorlayan konularda da bir rahatlama tabii ki getirecek arkadaşlar. Şimdi öncelikle Venüs retrosunun bitişiyle birlikte bize nerede, hangi konularda daha rahat bir akış sağlayacak? Mesela burç bazında sırayla şunlardan hemen kısaca bahsedeceğim. Koçlar, ilişkilerle ilgili yaşadığınız tıkanıklıklar, yaklaşık 2 aydır belki bazı yüzleşmeler yaşadınız ve çocuklar, para da bunların içerisinde geçerli. İşte bu alanda artık rahatlıyorsunuz. İlişkilerle ilgili, özellikle aşk hayatı ile ilgili daha rahat bir akış başlıyor. Boğalar için son 2 aydan beri özellikle aile içindeki kavramlar, belki aile içindeki ilişkiler, kendi kişisel belki durumunuz da olabilir. Çünkü boğaları yönetici gezegeni Venüs. İşte burada bazı kaotik durumlar eğer yaşadıysanız işte bunlar biraz daha rahatlıyor. Daha bir esnek durum söz konusu olacak. Hatta yaşadığınız yer evinizin içerisinde de daha böyle bir güzel toplanmalar, işte dostluklar diyelim, güzel ilişkiler devam edecek. Çünkü Venüs burada normal hayatında hala 4. evinizden geçiyor. Bu boğalar için aslında en güzel, boğaları etkileyen bir haber. Hatta hafta olarak da bu hafta çünkü toprak grubundaki Jüpiter, Merkür etkisi, Güneş etkisi sizi çok güzel etkiliyor. Evet, ikizler. Son 2 aydır Venüs retrosu, bu girişimler, başlangıçlar, yakın çevrenizde olan zorlanmalar, belki kardeşleriniz de olabilir bu arada. İşte satın almalar, ticari konularda bir takım zorluklar yaşadı ikizler bu anlamda. Hani çok fazla zorlanmış olamazsınız. Hani şeyler gibi mesela boğalar, akrepler, aslanlar kadar ama yine de burada yaşamış olduğunuz sıkıntılar ya da gecikmeler diyelim artık sona eriyor. Yengeçlere geldiğimizde yengeçler sizin parayla ilgili ciddi sınavlarınız oldu. Markalarla ilgili işte bu anlamda çalışmalar yapanlar, yeni anlaşmalar yapmış ama bir türlü ileriye bir adım atamamış olan özellikle yengeçler. Yani bir iş sahibiyseniz mesela burada zorluklar yaşamış olabilirsiniz. İşte 5 Eylül'den itibaren burası yavaş yavaş artık rutinlerine dönüyor ve kazançlarla ilgili gelir gider anlamında da bir takım sıkıntılar yaşamışsanız eğer işte bunlar da artık düzeliyor. Hatta maddi anlamda güzel bir sürece giriyor yengeçler. Evet, aslanlar. Tabi aslan burcunda olduğu için retro özellikle tüm hayatını ilgilendiren konularda bir takım zorluklar yaşadı aslan burçları. Özellikle 2,5 aydır falan daha da bir yorucu olmuş olabilir. Aynı zamanda hem kişisel olarak belki bir özgüven kaybı olmuş olabilir. Kendine yetememe, böyle bir duygu içinde de olabilirsiniz. İlişkiler anlamında da geçerli. Yani bir engel teşkil etmiştir mutlaka, işte o engel artık kalkıyor. Daha rahat ilerleyeceksiniz. Venüs'ün desteğini 5 Eylül'den itibaren çok güçlü alıyorsunuz. Daha hızlı yol almaya başlayacaksınız. Başak ve yükselen burcu Başak olanlar, öncelikle tabii doğum gününüzü tekrar kutlayalım. Merkür de sizin burcunuzda. 12. evde bir Aslan burcunda retro yaşadığınız ilişkiler, gizlilikler, arka plan konular, zaman zaman psikomatik sorunlar da getirmiş olabilir. Doğumu haritası tabii çok etki aldıysa gerçekten zorlamıştır. İş hayatına da yansımıştır üstelik bunlar. Sağlığa da yansımış olabilir. İşte bu anlamda artık rahatlıyorsunuz. Bir relax bir dönem başlıyor. Kendinizi daha iyi hissedeceğiniz,
özellikle bu gizli saklı konularla ilgili de bir rahatlama olacak. Belki bir şeyler daha açığa çıkacaktır ve bundan sonraki süreçte daha rahat edeceksiniz. Evet, terazilere geldiğimizde terazi ve yükselen burcu terazi olan dostlar, arkadaş ilişkileri, sosyal ortamlar güçlü olmuştur. Oldukça gezmiş olabilirsiniz. Terazileri çok olumsuz etkilemedi bu Venüs retrosu. Seyahat etmek, eski dostlar, eski arkadaşlar, kadınlarla tekrar bir araya gelme, yeni tanışmalar da olmuş olabilir. Venüs burada düze döndükten sonra aslında tüm sosyal kavramları bir daha gözden geçireceğiniz, belki daha rahat ilerleyeceğiniz, arkadaş seçimlerinizle ilgili daha net kararlar alacağınız bir zaman dilimi başlıyor olacak. Akrepler, yükselen burcu akrep olan dostlar, sizi etkiledi. Diğer sabit burçlar gibi tabii ki kariyer evinizde bir Venüs retrosu yaşadınız. Bu da oldukça zorlayıcı bir şeydir. Sadece kariyer değil, bu aile içindeki konular, hayatınızın aslında rotasını belirleyen tüm konularda kararsızlıklar da olmuş olabilir. İşle ilgili, mesleki durumlarla ilgili bir takım iniş çıkışlar, kararsızlıklar olmuş olabilir. Bu arada hayatınızdaki dişi figürler, mesela ebeveynlerin de üstelik ciddi mesela bir sağlık sorunu olmuş olabilir. Onlarla ilgilenmiş ya da ilgilenmek zorunda kalmış olabilirsiniz. Şimdi artık Venüs burada düze dönüyor sevgili akrepler. Sizin de hayatınızda daha rahat, daha özgüvenle karar alacağınız bir zaman başlıyor. Yaylar, yükselen burcu yayı olan dostlar, 9. evinizdeydi retro. Eğer doğum haritanız olumlu etki almışsa belki de olumlu sonuçlar getirmiş olabilir size. 9. ev biraz daha vizyoner bir evdir. Bakış açımızla ilgilidir. İşte istek ve dileklerle ilgili. Seyahatlerle çok alakalıdır. Bir de eğitimle ilgili. Bu alanda tabii şeyi unuttuk ama zaten mahkemeler kapalıydı. Onlar da yeni açılıyor. Hukuki süreçlerde de bir durgunluk, bir durağanlık yaşamış olabilirsiniz. Seyahat engelleri çıkmış olabilir. Veya eğitimle ilgili bir süreciniz varsa burada bazı takılmalar olmuştur. İşte burası artık normal hayatınıza dönüyor. Yarım kalmış konular tekrar normal akışına dönecek. Oğlaklar, yükselen burcu oğlak olanlar. Ne hikmetse hayatımda çok fazla oğlak var. Tüm burçlardan var ama danışanlarımın arasında, arkadaşlarımın arasında çok oğlak var. Ve yükselen burcu oğlak olanlar. Gözlemlediğim kadarıyla hepsinin ortak sorunu maddi koşullardı. Zaman zaman ilişkiler oldu. Banka, kredi, buradan gelecek paralar ya da bir yerden beklediğiniz maddi konular, işte emeklilik gibi bunlarla ilgili konular gündemlerindeydi. Belki burada bir rahat akış artık söz konusu olacak. Takıldıkları yerde, işte zorlandıkları yer en çok finansal konular oldu. Paylaşılan kaynaklar, işte eşin parası, bir beklenilen bir şeyin paylaşılması gibi durumlar. Burası artık normal akışına dönecek sevgili oğlaklar. Siz de maddi anlamda burada daha rahat, daha özgürce adım atabileceksiniz. Kovalar ve yükselen burcu kova olanlar en çok ilişkilerde zorlanan burç oldunuz. Bilhassa yükseleniniz kovaysa sadece ilişkiler değil, yapmak istediğiniz iş girişimleri, burada yeni bir proje başlatmak, imza atmak veya evliliklerle ilgili konularda gerçekten sizi rolantiye düşürmüş olabilir bu retro. Retronun bitişiyle tabii ki ilişki, ortaklıklar gibi konular, hatta sosyal projeler, böyle daha büyük anlamda baktığımızda daha rahat artık ilerleyecek. İlişkilerinizle alacağınız kararlarda daha sizi mutlu edecek, daha sağlıklı ilerleyecek. Son burcumuz Venüs'ün bu retrosundan olumlu etkilenecek balıklardı. Sağlıkla işte ilgili konular, işle ilgili işten çıkarılmalar veya istifalar vesaire gibi konular, evcil hayvanları ile ilgili bir takım sağlık sorunları yaşamış olanlar olabilir. Bir de çalıştıkları yerde birlikte çalıştıkları ekip arkadaşları gibi durumlar olmuş olabilir. Şimdi Venüs retrosu burada düze döndüğüne göre diyelim estetikle ilgili bir operasyon geçirmek istiyordunuz. Bundan sonra artık rahatlıkla yapabilirsiniz. Veya ciddi bir tekrar olabiliyor bazen, biliyorsunuz, bazı ameliyatlardan sonra. Düzeltme ameliyatları diyelim biz buna. Bunlarla ilgili gelişmeler için tekrar güzel bir süreç, sağlıkla ilgili, işle ilgili ki Venüs burada yardım edecek şu anda size. İş bulma konusunda düzen, tertip burada önemli olacaktır. Çalışma koşulları gibi alanlar. Evet sevgili dostlar, şimdi Venüs'ün düze dönmesiyle bu anlamda hepimiz rahatlıyoruz gerçekten. Parasal anlamda rahatlayacağız.
Özellikle kendinden memnun olmama, beğenmeme, huzursuzluk, bazı hani Venüs'ün retro olduğu dönemlerde genellikle kişi kendini memnun edemez ya da aynaya baktığında mutlu olamaz. Böyle bir durumları olur. Zaman zaman, tabii bunu her zaman yaşamadık. Zorlu açılarında oldu. Şimdi bu alanlarda artık hepimiz rahatlıyoruz. İlişkilerde duranlık bir zamandı biliyorsunuz. Belki eski ilişkiler tekrar gündeme gelse bunlarda yeniden bir artık karar verme olabilir. Ama diyelim ki süren bir ilişkiniz vardı ve bu dönemde bir ayrılık yaşandı. Şimdi Venüs retrosu bitmeden aslında tekrar bir birliktelik ya da barışma olma ihtimali var. Şimdi gelelim arkadaşlar Merkür Güneş üçgenine. Bu hepimizin hayatında aslında belli fırsatlar, kapılar açacaktır. Onları da burç burç söyleyeceğim size. Salı, çarşamba özellikle çok güçlü. Ben şu an pazartesi ve saati söyleyeyim size. Saat 16 sıralarında çekiyorum bu yayını. Bu akşamdan itibaren ve salı günü boyunca da bu etkiyi çok güçlü tesis edeceğiz. Yine günlük yorumlarda bundan bahsedeceğim. Mesela koçlar, Venüs'ün retrosunu bitti kabul edersek eğer, Merkür, Güneş, Jüpiter mesela bu üçgen sizi maddi anlamda düzenleyecek hayatınızı. İş anlamında daha rahat ilerleyeceksiniz. İş ve sağlıkla ilgili konularda bir takım konularda artık daha hızlı hareket edeceksiniz. Belli başlı şartlarda da bazı şans ve fırsatlar da getirebilir. Doğum haritanızda toprak elementi varsa mutlaka güzel etki alırsınız. Mesela boğalar bu Merkür Güneş üçgeninden aşk hayatlarında güzel etkiler alıyorlar. Kendilerini ifade etmekte güzel etki alıyorlar. Venüs retrosu bitti. O da sizin de yönetici gezegeniniz aynı zamanda. Bir takım şansa dayalı paralarda da güzel etkiler olur. İlişkiler, yaratıcılık gibi alanlarda da güzel etkiler alıyorsunuz. Hem kendinizi, kişisel huzurunuzu, görünümünüzü, ve biraz böyle parayla ilgili alışverişler de getirecek size. Bu da parayla ilgili de güzel dönem olduğunu gösteriyor. Evet, ikizlere baktığımızda Merkür, Güneş, Jüpiter üçgeninde ikizler. Ev hayatınız aynı zamanda aile içindeki konularda güzel haberler getirebilir. Bir genişleme, bir rahatlama, bir bereket olabilir ikizler için. Yeni evlerde bir takım yenilikler planlanabilir. Ev almak, ev değiştirmek, yer değiştirmek, aile içindeki kişilerle bir takım orta yolu bulmak güzel olacaktır. Arka planda çalışan ise ikizler için söylüyorum, bir takım belirsizlikler varsa, endişe, kaygı, aklınızda soru işareti varsa doğum haritanıza bakın derim. Onların da belki de ortadan kalkabileceği bir süreç olma ihtimali var. Evet, yengeçler için gerçekten önemli bir süreç. Yengeçler parayla ilgili ciddi sıkıntılar yaşadılar. Sosyal çevreleriyle ilgili. Şimdi bu üçgen Merkür Güneş yakın çevreleri, çocukları, kardeşleri olabilir ve arkadaş ortamlarında bir takım yeni diyelim ya da daha sizi rahatlatacak haberler olabilir. Uyumsuzluklar varsa, bir takım uyum sorunları varsa onları çözebilirsiniz. Hatta yeni kişilerle tanışıp hayatınızı, koşullarınızı, gelirlerinizi değiştirecek bir takım kapılarda açma olasılığı var. Tabii doğum haritanız etki alıyorsa. Aslanlar ve aslan yükselen burcu aslan olan dostlar. Şimdi aslanlar için de yine para evleri çok etki alıyor aslanların. Finansal göstergeler burada çok güçlü çalışacak. Ani bir sürpriz para girişi, beklemediğiniz yerden bir bereket, bir bolluk getirebilir. Çünkü para eviniz çok güçlü gözüküyor. Yeni bir kazanç kapısı getirme olayı çok güçlü. Kariyer evleri de çok güçlü çünkü aslanların. Kariyerle ilgili yani iş ve mesleki konularda bence aslanlar çok şanslı olacaklar. Güzel destekler alıyorlar. Hatta maddi anlamda ummadığınız kadar da bir gelişme bekleyebilirsiniz sevgili aslanlar. Evet, başaklar, yine başaklar bu üçgenden en çok ve en güzel etkiyi alan burçlar. Çünkü Başak Burcu'nda Güneş, Merkür retro olsa da güçlü. Bekledikleri uzaktan gelecek para. Bir seyahat planı yapmış olabilirsiniz. Kendinize yeni bir yaşam şekli kurmaya çalışıyor olabilirsiniz sevgili Başaklar. Eskiye dayalı konular bir daha gündeminize gelmiş ve bazı değişikliklere kendinize hazırlıyor olabilirsiniz. İşte bu alanlarda önemli etkiler alıyorsunuz, şanslı etkiler alıyorsunuz. Fırsatları değerlendirmenizi tavsiye ederim. Hatta doğum haritanıza da
bakmanızı öneririm. Seyahatler, uzun yolculuklar, beklenmedik gelişmeler, değişimler getirebilir, fırsatlar getirebilir. Sevgili Başaklara, teraziler ve yükselen burcu terazi olan dostlar. 12. evinizde bir Güneş Merkür var. Bu üçgende yine parayla ilgili, paylaşılan kaynaklarla ilgili olacak. Dolayısıyla burası, hani 12. ev dediğimizde beklemediğiniz bazı gündemleri getirebilir. Bazı gizlilik olayları, merak ettiğiniz konular, psikomatik durumlar olabilir. Bunlara işte bazı çözümler getirecektir. Bunlar para kaynaklı olabilir. Endişe ve kaygı duyuyor olabilirsiniz. Kazançlarınız, hayatınızı idame ettirmeye çalıştığınız alanda bir takım yenilikler planlamış olabilirsiniz. Ama işte Venüs retro oldu, Merkür retro oldu, işte yapamadınız, geri kaldınız vesaire. Bu kaygıları, yani parasal anlamdaki kaygıları ve eşi olanlar, ortak işi olanlar da bu anlamda da iyi bir düzlüğe çıkıyorlar teraziler. Şimdi akreplere geldiğimizde gerçekten bu haftanın belki de diyebilirim en iyi etkiye alan burçlarından olacaklar. 11. evlerinde. Sosyal çevreleri, ortaklı işler. Bakın, ortaklı işler akrep burçları için önem taşıyor. Belki yeni tanışmalar, yeni girdikleri ortamda birileriyle yeni fikirler oluşabilir. Yeni böyle başlangıçlara hazırsınız. Aynı zamanda tüm burçlar için bu söylediklerimin hepsi sadece bugün için geçerli değil arkadaşlar. Önümüzdeki 10 gün boyunca geçerli. Bunu da unutmayın, çünkü burada bir yeni ay olacak. Benzer etkileri taşıyan Uranüsyen bir yeni ay. Geçen günkü videomu izleyenler bilirler. Yani akrepler için ilişkilerle ilgili, ortaklıklarla ilgili bazı durumlar söz konusu olacak. Evet, geldik yaylara. Yay ve yükselen burcu yay olanlar. Tamamıyla iş hayatı gündeminde yayların. Kariyerle ilgili hedefleri, hayatlarında önemli noktalara dokunan durumlar var. Bazı pişmanlıklar yaşıyor olabilir. Özellikle yay burçları, belki ayrıldıkları iş olabilir, bıraktıkları iş olabilir, işte keşkeleri olabilir hayatta, ama hiç keşke duymayın. Çünkü burada öyle bir fırsat gelecek ki yaşamınızda, belki de kariyerinizde diyelim, en önemli fırsatlardan birini yakalama fırsatı verecektir. Özellikle iş hayatıyla, işte sağlıkla birçok yay için önemli olacak. Geldik oğlaklara. Oğlak ve yükselen burcu oğlak olanlar. Evet, oğlaklar için de yine bu üçgen tıpkı başaklarda, boğalarda olduğu gibi en güzel çalışan üçgendir. Özellikle yükselen burcunuz oğlaksa, işte ayınız, güneşiniz, venüsünüz vesaire varsa, burada hem aşk hayatında güçlü etki alıyorlar ilişkiler bakımından. Çocukları veya onların hayatı, onların sağlığı vesaire gibi durumlar için yine çok olumlu etkiler alıyor. Ve bir de bir seyahat planlıyor olabilirsiniz. Yaşamınızda bir yenilik, bir başlangıç yapmak istiyor olabilirsiniz. Bu bir eğitim de olabilir. Hayata bakışınızı değiştirmek için yeni fırsatlar getirebilir. Çünkü burası fırsatlar evidir. Çok daha geniş, vizyoner bakabilirsiniz hayata. Oğlakların hayatları zaten değişiyor ve değişti. Yeni olana konsantre olmak için bir güç aslında bu. Gerçekten ciddi bir motivasyon kaynağı bulacaksınız. Belki de bunu en sevdiklerinizden bulabilirsiniz. Para da getireceğini söyleyebilirim. Bir takım işte nasıl diyelim, yaratıcı fikirler de oluşturabilirsiniz sevgili oğlaklar. Kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Bu Güneş, Merkür, Jüpiter üçgeninden en çok aslında finansal konuda yardım alacaklar kovalar. Aynı zamanda aile içinden gelecek destek diyelim. Mesela evini satar, evini değiştirir. Buradan bir para kaynağı, bir gelir sağlar. Veya aileye ait bir mal, mülk vardır. Orada bir kazanç kapısı açılabilme fırsatı olur. Bu ne olabilir başka? Miraslı konular olabilir. Böyle bölünmesi, paylaşılması gereken konular olma ihtimali çok yüksek. Dakikama bakıyorum bu arada kaç dakika olmuş diye. Kovalar böyle, yani bir takım krizleri yönetmek durumunda kaldılar. Kovalar, ilişkiler çok zorladı. İşte bir ayrılma durumu vardır ve burada bir mal paylaşımı olmak durumundadır. Buralar çalışabilir. Tabii doğum haritanızı bilmiyoruz. Afaki konuşuyorum ama kovalar için de gayet önemli. Ucu paraya dayanan, biraz hafif stres yapabilecek ama durum kurtaracak bir zaman dilimi. Balıklar ve yükselen burcu balık olan dostlar. Şimdi balıklar için mesela diyelim ki bir ortak iş yaptınız bir zamanlar.
Bununla ilgili bir takım takıntılı durumlar oldu ve oradan işte paylaşamadığınız bir şeyler vardı. Onlardan bir geri dönüş olabilir. Beklediğiniz bir mesela haber olabilir bu. Eşinizin de olabilir. Hani eş ve ortaklı işleri gösteriyor çünkü. Burada seyahatler yaptırabilir size. Bir takım kısa kısa seyahatler olabilir. Burada yakın çevrenizde olan ilişkileri de gündeme getirecek bir durum. Ama daha çok bir ortaklı işe başlama, yeni bir dijital platforma işte girme gibi böyle yenilikler yaptıracak. Bu bir evlilik de olabilir bu arada. Hani ilişki derken balıkların hayatına böyle aniden yeni bir heyecan da getirebilir. Evlilik kararı gibi mesela. Bu da yine söylediğim gibi bu Eylül ayı içerisinde olacak konulardan bahsediyorum. Yani herkes için bu aynı. Sadece sakın bugün yarın diye düşünmeyin ama tabii ki bu gece ve yarın bunun nasıl diyelim fragmanı dönebilir hayatımızda sevgili dostlar. Evet, bizim için şu anda özellikle geçtiğimiz 2,5 aydır Venüs'ün retro olmasıyla ve şu anda tabii Merkür hala retro olduğu için bir takım hala sıkıntılar, zorluklar, engellerle karşılaşma olasılığımız olabilir. Merkür'ün retrosu 15 Eylül'de bitiyor. Merkür'ün retrosu bitiyor ama hani Venüs'ün retrosunun bugün bitmesi yine de bizi biraz iyileştirecek. Biraz işte Jüpiter'le Güneş'le olan açıları da hayatımıza kolaylık getirecek kesinlikle. Bir de daha güvenli ilerleyeceğiz. Ama şunu da söylemem lazım. Hala o Merkür ikiz Başak'ta tıpkı ikizlerde olduğu gibi kaygılıdır. Yine yönettiği yerde güçlüdür ama kararsız olabilir. Yavaş karar veriyor olabilirsiniz. Hala belirsizlikler şu anda söz konusu olabilir. Bunlar için de yine dediğim gibi 15 Eylül'den sonra daha böyle bir rahat süreç bizi bekliyor olacak sevgili dostlar. Evet, bunları size anlatmak istedim. Yine hafta boyunca Instagram'da işte kısa short videolarla sizlerle birlikte olmaya çalışacağım. YouTube'da olsun, Instagram'da. Sevgili dostlarım, umarım her şey gönlünüzce olsun, güzel olsun, şifalı olsun, iyi gelsin. Bugünümüze hamd edelim, şükürler olsun diyorum. Ve tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Tabii ki lütfen videomu beğenerek, bir şeyler yazarak, paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Tekrar teşekkür ederim. Şunu da hatırlatalım. Burada danışmanlık hattımın numarasını bıraktım. WhatsApp hattıma mesaj atarak doğum haritanızı hazırlatmak veya danışmanlık almak istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz diyorum ve sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.